Dostlar selamünaleyküm. Bugün Roketsan'ın geliştirdiği öyle bir füzeyi konuşuyoruz ki bundan önce hava kuvvetlerimiz için geliştirilen bütün mühimmatları bir kenara koyun, bunu diğer kenara. Çünkü bu çok özel bir teknoloji. Bahsettiğim Türkiye'nin yeni Ramjet motorlu hava füzesi Gökbora. Dedim ya, bu bambaşka bir teknoloji. Bu füze tek başına Türkiye'nin bölgedeki bütün hava güçlerini bastırabilme ihtimali demek. Neymiş bu füze ya demişsinizdir muhtemelen. Ama birazdan anlattığımda emin olun bana hak vereceksiniz. O yüzden uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İDEF'in en büyük sürprizlerinden biri Roketsan'ın tanıttığı Gökbora füzesiydi. Aslına bakarsanız İDEF 2025'in bence esas bombası buydu. Çünkü o ana kadar Gökbora'dan haberimiz bile yoktu. Biz bu alanda geliştirilen Gökhan projesini biliyorduk. Anladığım kadarıyla bu projenin Gökhan projesiyle bir alakası yok. Zaten Gökhan Roketsan'ın değildi ama böyle bir şey de beklemiyorduk işin açığı. Çünkü dünyada aynı anda iki Ramjet füzesine sahip başka bir devlet yok. Anladığım kadarıyla aralarında şöyle bir farklılık olacak. Gökhan bütün hava araçlarında kullanılabilecek. Gökbora, Bayraktar Kızılelma ve milli savaş uçağımız Kaan'da kullanılacak. Tabi bu bilgiyle beraber şunu da öngörebiliriz. Gökbora ilerleyen dönemde Anka 3'te de kullanılacaktır. Bu saydığım 3 hava platformunun diğerlerinden farkı ne derseniz bunlar 5. nesil savaş koşullarına göre geliştirilen sistemler. Yani biliyorsunuz 5. nesil savaş uçaklarında en önemli özellik radar görünmezliğidir. Bunu sağlamak için yapmanız gereken birkaç şey var ve bunların başlıcası tabii ki dahili silah istasyonları. Bugün 5. nesil savaş uçağı dendiği zaman akla ilk gelen sistemler F-35 ve F-22. Bunlar olgunlaşmış projeler. Ama bu uçaklarda bile eğer mühimmatı gövde ya da kanatların altında taşırsanız bu uçakların radar görünmezliği için sahip olduğu diğer özelliklerin tamamı işlevsiz kalır. Çünkü uçaklar radarda görünür hale gelir. İşte Gökbora, Roketsan tarafından bizim hayalet insanlı ve insansız uçaklarımıza yönelik geliştirildi. Onların dahili istasyonlarında kullanılacak ve 160 kilometre gibi çılgın bir menzile sahip. Üzerinde AESA-RF arayıcı başlığı var. Bu başlık sayesinde Gökbora hedefini çok daha hızlı ve hassas şekilde bulup takip edebilecek. Bu başlık farklı frekanslarda çalışabildiği için karıştırmalara karşı inanılmaz dirençli. Yani düşman Gökbora'yı karıştırmak için sinyal gönderse bile bir işe yaramayacak. Yine bu başlık aynı anda birden fazla hedefi izleyip aralarından en uygun olanı seçebilecek kabiliyette. Daha da önemlisi gizliliği ciddi seviyelere çıkarıyor. Yani Gökbora hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye'nin gücüne güç katacak bir füze. Peki bu füzenin diğer özellikleri neler? Bunlarla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ama işin açığı paylaşılmasa da yorumlanması çok kolay bir mühimmat bu. Çünkü bu mühimmatın en önemli özelliği onun itki sisteminde gizli. Yani Ramjet motorunda. O yüzden dünyada en çok bilinen muadilini konuşarak aslında neye sahip olacağımızı görebiliriz. Bu da Meteor füzesi. Zaten bugünlerde Eurofighter Typhoon savaş uçağında sona gelinmiş gibi görünüyor. Bu anlaşmayla birlikte Türk Hava Kuvvetleri bugün bahsedeceğimiz Meteor'la da tanışabilir. O yüzden Meteor'u konuşurken iki açıdan bakabilirsiniz. Hem bunun muhtemel kullanıcısı olmamız hem de muadilini yerli olarak üretecek olmamız. Hatta daha da önemlisi Gökbora, Meteor'a göre çok daha yeni bir füze olacağı için çok daha modern olacağını söylemek mümkün. Gökbora füzemizin muadili olan Meteor neden gündemimize girmişti? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Çünkü Yunanistan'la ilgili meseleleri gündeme geldiği zaman konuşuyoruz. Ama sonrasında çok önemsemediğimiz için akıldan çıkabiliyor. O yüzden onu bir hatırlatalım. Yunanistan Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın aldı. Tabii ki daha çok konuştuğumuz şey savaş uçağı değildi. Onun Ramjet motorlu füzesi Meteor oldu. Çünkü esas tehlikeli olan buydu. Bizim kullandığımız mevcut hava füzelerine göre menzili çok daha yüksek. İşte Gökbora'nın geliştirilmesi Yunanistan'ı bu konuda da oldukça rahatsız edecek. Çünkü dengeleri yeniden değiştirecek. Meteor Avrupa merkezli bir füze. 6 üretim ortağı var. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç. Yani biz Gökbora'yı geliştirmeseydik Meteor işin açığı bizim gündemimize bile giremezdi. Çünkü saydığım bu 6 ülkenin 3'ü Türkiye'ye ambargo uygulamak için fırsat kollayan ülkeler. Bize bu füzeyi Yunanistan karşısında elimiz güçlenmesin diye satmak istemeyeceklerdi muhtemelen. Ama şimdi bunu önemsemezler. Çünkü zaten Türkiye'de bunun muadili geliştiriliyor. Meteor şu an F-35, Eurofighter Typhoon, Rafale ve Gripen savaş uçaklarında kullanılıyor. Güney Kore KF-21 savaş uçağı içinde bu füzeden tedarik etmek istiyor. Kullanıcı platformların çeşitliliği fazla. Çünkü gerçekten etkili bir füze bu. 190 kilogram ağırlığa sahip. 3.7 metre uzunluğu var. Parçacıklı patlayıcılı bir harp başlığına sahip. Bu füze ara safhada fırlatan uçağın radarını kullanıyor. Yani hedefine ilerlerken kendisi bir arama yapmıyor. Terminal safhaya geçtiğinde yani düşman uçağına dalışa geçtiğinde diyelim kendi burnundaki aktif radar arayıcı başlığı kullanıyor. 150-200 kilometre civarı bir menzili var. Net olarak bilinmiyor. Her kaynakta farklı bir bilgi var. Peki bu anlattığımız şey normal bir hava
hava füzesinden neden farklı olsun? Uçak fırlatıyor, diğer uçağa güdümleniyor ve onu vurmaya çalışıyor. Aslında bütün hava füzelerinin çalışma şekli bu. Bu sadece biraz daha uzun menzilli gibi. İlk bakışta öyle görünse de aslında bu füze görünenden çok fazlası. Ramjet motoru onu bambaşka bir boyuta taşıyor. Muhtemelen şaşıracaksınız ama bildiğiniz klasik hava füzeleri motor güçlerini sadece birkaç saniyeliğine kullanıyorlar. Yani uçak füzeyi fırlattıktan sonra katı yakıtlı motor ateşleniyor ve sadece birkaç saniye çalışıyor. Ama füzenin hızını 3 Mach, 4 Mach gibi inanılmaz bir seviyeye getiriyor. Sonra füze ilk fırlatıldığında aldığı bu hızı kullanmaya başlıyor. Yani ilk önce hızlanıyor, sonra süzülerek ilerliyor. Tabi burada çok ciddi bir dezavantaj var. Füze ilk başta aldığı hızı kullandığı için ilerledikçe hızı düşüyor. Daha da önemlisi manevra yaptıkça hız kaybı kat kat artıyor. Savaş uçaklarının kendilerine fırlatılan hava füzelerine karşı nasıl önlemler aldığını az çok biliyorsunuzdur. Bunlardan biri savaş pilotlarının yaptığı manevralar. Pilotlar manevra yaptıkça füzeler güç kaybediyor ve genelde esas kurtuluşu sağlayan da bu manevralar oluyor. İşte Gökbora burada ayrışacak. Çünkü Gökbora ramjet motoru kullanıyor. Ramjet motorlar 3 ana bölümden oluşuyor. Hava alığı, yanma odası ve egzoz. Bu motorlarda hareketli parça yok. Çalışma prensibi de çok basit. Havayı alıyor, sıkıştırıyor, yanma odasındaki yakıtla karıştırıyor, yakıp atıyor. Bu basit süreçle birlikte itki oluşturuyor. Hareketli parçası olmadığı için bunlara soba borusu jet motorları da deniyor. Bu motoru kullanan füzeler diğer hava füzelerinin aksine hedefi vurana kadar sürekli motor gücüyle çalışıyor. Yani atıldığı andan çarptığı ana kadar sürekli bir itme gücü var. Zaten Gökbora'yı tehlikeli yapan da bu. Manevralarla düşmanın kurtulması çok mümkün değil. Kaçış olmayan bölge diye bir kavram var, duymuşsunuzdur. Yani bu şu demek: pilot füzeyi fark ettiğinde manevra yaparak bile kurtulmasının imkansız olduğu mesafe. Bu mesafeler de tahmin ettiğiniz gibi değil. Gerçekten uzun mesafeler. Mesela şu an kullandığımız ABD üretimi AIM-120 AMRAAM için kaçış olmayan bölge 35 kilometre. Yani bu füze uçağa 35 kilometre kadar yaklaştıysa hedefini vurma ihtimali genellikle yüksektir. Normalde insan kaçış olmayan bölge filan deyince böyle 3-5 kilometre gibi mesafeleri düşünüyor. Ama durum pek öyle değil. Çünkü bunlar gerçekten çok hızlı platformlar. Gökbora gibi ramjet füzeler içinse bu durum çok daha farklı. Onlarda kaçış olmayan bölge 90 kilometre civarı. Yani diğer bir deyişle iki savaş uçağı havada kapışacak olsa birinde ABD'nin uzun menzilli hava füzesi AIM-120 AMRAAM, diğerinde de Gökbora varsa Gökbora'ya sahip olan kazanır. Yani kısacası Gökbora ile birlikte Türkiye'nin insanlı ve insansız hayalet savaş uçakları olan Kaan, Bayraktar Kızılelma ve TUSAŞ Anka 3 bambaşka bir boyuta evrildi. Savaş bir bütündür. Bu füzeyi tek başına düşünmeyin. 5. nesil savaş uçağımızın bu füzeyle havalandığını ve ona Barış Kartalı uçaklarımızın hedef bilgisi paylaştığını hayal edin. Bizim savaş uçağımızın 150-200 kilometre mesafeden Gökbora fırlatıp geri çekilmesi demek, tespit edilmesinin imkansız olması demek. Bölgede savaşma ihtimalimiz olan iki devlet var. Birisi Yunanistan, birisi İsrail. İkisinin de en çok güvendikleri güçleri hava kuvvetleri. Kaan tam anlamıyla operasyonel olduğunda biz zaten ikisinin de hızlı bir şekilde önüne geçmiş olacağız. Ama şunu da unutmamak lazım ki bu zafer yürüyüşünün temel yapı taşlarından biri bugün konuştuğumuz Gökbora olacak. Ve inşallah biz bu füzeyi sahada iş yaparken de göreceğiz. Henüz bir testi falan yapıldı mı bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Roketsan bugüne kadar olgunlaşmamış hiçbir projeyi tanıtmadı. Yani yakın zamanda arka arkaya test videoları düşmeye başlarsa şaşırmayın. Ben şaşırmam işin açığı. Allah'a emanet olun.